Arkadaşlar merhaba. Bu kısa videoda Tesla Türkiye'lerimizden, abilerimizden biriyleyiz. Ve abimize ben birazdan bir plaket takdim edeceğim. Çünkü kendisi Türkiye'de 100.000'e ulaşan ve 100.000'i geçen ikinci Tesla sahibi. İkinci ama hiç servissiz geçen ilki. Bu kısa videoda onunla böyle kısa bir laflayıp 100.000'e kadar servissiz, hiç sıfır servisle, sıfır masrafla 100.000'e nasıl geldi, ne problemler yaşadı bunları konuşacağız, size aktaracağız. Çünkü herkes böyle elektrikli arabada abi işte onun pili 100.000 kilometrede biter, pili değiştirmek gerekir, onun masrafını hesaba katıyor musunuz, onun işte ne kadar masraf çıkartacağı belli değil falan gibi şeylerden korkuyor. Ama aslında hiç korkacak bir şey yok. Çünkü gördüğünüz gibi burada canlı kanıtı var Türkiye'de. Sıfır masraf. Abi öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Nasıl geçti bu 100.000 Türkiye'de servissiz, Tesla'nın hiç yardım olmadan? Evet. Aslında ben de bazı endişelerle başladım tabii herkeste olduğu gibi. Ama zannediyorum şu anda 2,5 sene, 2015'in Mayıs ayında teslimat aldık aracı. 2,5 senede 100.000. 2,5 sene oldu neredeyse. Aslında yani neredeyse 3. seneye denk geliyor. Gayet sorunsuz geçti diyebilirim. Bence eski tecrübelerime de dayanarak birkaç tane sorun yaşadık. Tabii bunların içinde bir tanesi ciddiydi. Yine beraber çözdüğümüz bir sorundu. Aynen ama o şeydi arkadaşlar. Arabada bütün arıza ışıkları birden yanıyordu. Far yanmıyor, bilmem ne olmuyor falan. Böyle yılbaşı ağacı gibi bütün ışıklar yanıyordu. Servis müdürüne Frankfurt'taki servis müdürüne FaceTime'la bağlandık. Bize arabanın ön kaputunun altındaki sepeti o ön bagajın altına olduğu gibi söktürdü. Problem meğerse arabanın bütün 12 volt elektronik sistemi şasiye topraklanıyormuş. O topraklama korozyona uğrayıp kopmuş. Onu sanayide kaynak yaptırdık. Evet, düzeldi. Basit Onun bir dışında ne olmuştu? yaptık. Başka hiçbir ciddi sorunum yoktur. Sadece bir bagaj kapağında bir sorun vardı. Evet, bagaj kapağı açılınca direkt kapanıyor, o vardı. Evet, bir tek o vardı. Onun dışında da yani gerçekten ciddi diyebileceğim hiçbir sorunu olmadı. 12 volt akü değişti mi? Yok, hayır, bende o da olmadı. Hiç değişmedi. Hiç değişmedi çünkü aslında arabayı hiç şarjsız bırakmadım. Yani benim araba sıfırı neredeyse hiç görmedi. Bir kere gördü şu ana kadar. Yine bir yurt dışına çıktığımda arabayı 40-50 kilometreyle bırakmıştım. Tabii soğukta bir hafta kalınca geldiğimde sıfırdı. Bir tek o zaman gördü, çok iyi hatırlıyorum. Başka hiç görmediği için 12 volt akü de zarar görmedi. Ve gayet şu anda verimli. Bundan aslında çok daha ilginci batarya kaybım hiç olmadı diyebileceğim. Evet, o da çok enteresan bir şey değil mi? Yani 100.000'i geçti şu anda araba ve Typical range'deydi galiba. Yani ilk aldığında ne kadar gidiyordu bir şarjda? 415'ti Typical'da ve şu anda hala dolduruyorum. 413-415 arası doluyor. Yani bazen soğukta 407 görüyorum. Çok aşırı soğukta. Ama inanılmaz bir batarya performansı bence. Aynen. Ve Tesla batarya dersin çok iyi çalışmış değil mi? çok iyi. Gerçekten çok iyi ve bir de çok güvenilir bir batarya. Yani neyse o. Yani insanların daha çok tecrübesi, özellikle bu telefon markaları var. Onların ismini vermeyeyim, reklam olmasın. Dışarı çıkıyorum, aynen. %50'ydi 5'e düştü. İşte kaldım şarjsız gibi bir şeyler var. Aynen. Tesla'da bunlar hiç olmayan şeyler. Çok güvenilir Telefon batarya. piliyle araba pili tabii farklı şeyler. Hiç alakası yoktur birbiriyle. Çok verimli. Çok memnunuz. Hala ilk günkü heyecanımızla arabamızı kullanıyoruz. Ve gerçekten Tesla'yı kullanan artık ikinci bir araç kullanamaz. Değil mi? Başka bir arabaya binmezsin. Kesinlikle normal bir motorlu araca binemezsin. Bazen biniyoruz, işte yurt dışında rent ediyoruz, kiralıyoruz ama Tesla'nın tadı çok ayrı, çok ayrı bir heyecan ve çok ayrı bir tecrübe. Herkese tavsiye ederim yani. Aynen öyle. Evet. Başka sorun hiç olmadı mı 100.000'e kadar? Vallahi, bir düşünelim. Yani benim senin bildiğim bagaj kapağı, o topraklama sorunu olmuştu. Topraklama sorunu Az önce oldu. bir polen filtresi değiştirdik. Polen filtresini yeni değiştirdik aslında. Onu temizledik de aslında kullanıyorduk ama içinde sıfırını almak daha mantıklı. Aynen. Zaten servis randevumuz var. Nisan'da gidiyoruz. Evet, Nisan'da servise gidecek araba. Aslında çok sağlıklı değil tabii öyle bir 100.000 servissiz araba kullanmak ama dediğin gibi bir şey de olmuyor yani. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yoktur. Değiştirdiğimiz mesela 80.000'de değişmesi gereken bir soğutma suyu vardı. O da iyi gitti. Artık benim şansım oldu dedi. Doğru, evet, batarya soğutucusu değil mi? Onun peki baktın mı seviyesine? Seviyeye baktım, yine iyi yani. Geçen açtığımızda azalmadıysa baktım. iyi. Yani azalmadı ama zaten o kendimiz de burada doldurabiliyoruz. Onu illa dışarıda doldurmak zorunda değiliz. Araç gayet iyi. Çok memnunuz. Peki 100.000'de yaptığın tasarrufu hesapladın mı hiç? Vergi, benzin, bakım. Vallahi geçen baktım 30 kuruştan gittim elektriği 7.000 TL'lik elektrik yakmışım. Demin abi diyordu bizim ortaklar işte benimle birlikte Audi aldı. Şimdi hep servise gidiyorlar, her gittiklerinde 3 ayda 5 ayda 5'er 10'ar veriyorlar diyordu. Aynen. Yani servistir, işte bu MTV'dir, atıyorum elektrik, özellikle yakıt tasarrufu çok fazla. Zaten elektriğin parasını hissetmiyorsun. Aynen. Çok güç, hiç hissetmiyorum. Yani çok güçlü bir araba kullanıyorsun. Yani 5000 motora denk gelecek bir araba kullanıyorsun ve 5000 motor aracın yaktığı atıyorum benzini ya da mazotu hesaplarsan aradaki yakıt farkı çok inanılmaz yani. Astronomik bir rakam çıkacağına eminim. 6-7 kat falan fark var. Kesinlikle.
Ve yani çok da klas bir araba. Gerçekten mesela otomatik pilot var bende 2015 aracı. Çok verimli kullanıyorum. Mesela bütün otobanda otomatik pilotu kullanıyorum. Çok güvenli. Yani kısaca çok memnunuz araçtan. Aynen öyle. İyi bir tecrübe oldu ve devam ediyor. Tesla'dan şaşmadan devam ediyoruz Bu yolumuza. zaten bizim hep anlattığımız şey arkadaşlar ama böyle canlı örneği bulmuşken de bir anlatalım istedik. Korkacak bir şey yok. Sadece supercharger'lar ve servisler geldiğinde Evet. herkes için daha mantıklı olacak bu. O zaman daha da basıp gidebileceğiz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Var mı abi ekleyeceğim bir şey? Vallahi ekleyeceğim başka bir şey yoktur. Dediğin gibi Tesla'yı yaşamaya devam ediyoruz. Tesla ayrı bir bakış açısı, ayrı bir mantalite. Zaten patronun da şeylerinden görüyoruz, yeni inovasyonlarından Aynen, görüyoruz. aynen. Uzaya çıkıyor, Mars'a gidiyor. Biz buralardayız ama umarım buralarda Sen verimli... şeyi gördün mü? devam ederiz. Elon Musk'a burada kese yapan tellak Evet. demiş. Mars'a gönderen bize de gönderir diye bir tane Tesla istemiş. Evet evet, Tella zaten Fahri Başkan seçme diye Aynen, bir aynen, teklifte aynen. bulunmuştum Aynen. gruba ama Aynen Tesla Türkiye'nin tarihi başkanı bizim tellak olsun değil mi? neyse yani şu anda bu kadar. Umarım ikinci 100.000'de görüşürüz. 200.000 Aynen yaparız, öyle, yeni bir inşallah. video yaparız Aynen. inşallah, Bakalım, kazasız belasız. Öbür 100.000 olan abiyi geç, 200.000'i ilk sen gör. İnşallah. Yine Kimdi bir o video bu arada? yaparız. Bizim... Cihan. He, Cihan, evet, ilk Cihan 100.000 çok Avrupa oldu. seyahati oldu ondan dolayı. Ama o evet. servise gitti. Sen hiç servise Evet, gitmedin. evet, Öyle bir evet, fark var. Evet evet, inşallah servise de gider, ondan sonra ikinci 100.000'e tekrar görüşürüz. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar Ben izlediğiniz için. teşekkür ederim herkese. Takipte olmayı unutmayın. Abone olun, takip edin. Görüşürüz bir sonraki videolarda. Görüşmek üzere. Bay bay.